Dünya suç başkenti. El Salvador uzun yıllar boyunca bu ağır unvanla anıldı. Sokaklar çetelerin gölgesi altındaydı. Aileler geceleri değil, gündüzleri bile evlerinden çıkmaya korkuyordu. Genç kızlar ve çocuklar bu karanlık düzenin en savunmasız hedefleriydi. Ama sonra bir şey değişti. Radikal, tartışmalı fakat inkar edilemez şekilde etkili bir değişim. Bugün El Salvador bir zamanlar dünyanın en tehlikeli ülkesi olarak bilinirken artık dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak gösteriliyor. Peki nasıl? Bir liderin kararlılığıyla, bir mega hapishanenin inşasıyla ve sıfır tolerans politikasıyla. Bu, Nayib Bukele'nin liderliğinde El Salvador'un nasıl yeniden şekillendiğinin hikayesi. Cecot hapishanesinin bu dönüşümdeki kritik rolünün, ülkeyi çetelerin pençesinden çekip çıkarmak için kullanılan en sert ama en etkili araçlardan biri haline gelişinin hikayesi. Filistin kökenli bir liderin suçla boğuşan bir ülkeyi nasıl yeniden ayağa kaldırdığının hikayesi, Nayib Bukele, Arap kökenli bir devlet başkanı. Ailesi 19. yüzyılın başlarında El Salvador'a göç eden Filistinli bir aileye dayanıyor. Babası ise ülkede El Salvador'un imamı olarak bilinen saygın bir din adamıydı. Bukele 2019'da göreve geldiğinde El Salvador umudunu kaybetmiş bir ülkeydi. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İlk seçimde %50 civarında bir onayla işe başlayan Bukele, 2024 seçimlerinde %80 5 oyla yeniden seçildi. Bu inanılmaz artışın sebebi basit. İnsanlar ilk kez kendilerini güvende hissediyordu. El Salvador'u anlamak için ülkenin son 30 yılını anlamak gerekiyor. İki dev çete, Ames 13 ve Barrio 18, ülkeyi rehin almıştı. Bu çeteler sadece birer suç örgütü değildi. Onlar paralel bir devletti. Mahallelerine girenlerden vergi topluyorlardı. Çocukları zorla üye yapıyorlardı. Kadınlara tecavüz ediyorlardı. Karşı gelenleri öldürüyorlardu. MS-13, Mara Salvatrucha olarak da bilinen Latin Amerika'nın en büyük ve en acımasız çetelerinden biriydi. Barrio 18 ise onların ezeli düşmanıydı. Bu iki çete arasındaki savaş binlerce masum insanın hayatına mal oldu. El Salvador'da bir gencin ortalama yaşam süresi düşmüştü çünkü ya çeteye katılıyor ya da çeteler tarafından öldürülüyordu. Dövmeler kimlik kartlarıydı. MS-13 üyeleri vücutlarına 13 yazdırırdı. Barrio 18 üyeleri 18 taşırdı. Kafatasları, mezar taşları, öldürdükleri insanların sembolleri. Dövmeleri okumayı öğrenirseniz bir kişinin suç sicilini cildinden anlayabilirdiniz. Mart 2022'de kritik bir dönüm noktası yaşandı. Çete şiddeti doruk noktasına ulaşmıştı ve Bukele radikal bir karar aldı. Olağanüstü hal ilan etti. Bu sadece sembolik bir eylem değildi. Bu savaş ilanıydı. Polis ve ordu sokaklara indi. Kapı kapı dolaştı. Çete üyelerini, sempatizanlarını, işbirlikçilerini yakaladı. Sadece birkaç ay içinde 64 bin kişi tutuklandı. Bu El Salvador'un toplam nüfusunun yaklaşık %1'i demekti. Olağanüstü koşullar, olağanüstü tedbirler gerektiriyordu. Ama bu kadar çok suçluyu nereye koyacaktınız? Mevcut hapishaneler doluydu, yetersizdi ve zaten çetelerin kontrolündeydi. Hapishanelerde bile çeteler hüküm sürüyordu. Cezaevi duvarlarının içinden bile suçlarını yönetiyorlardı. Bukele'nin cevabı CECOT. Açılımı Centro de Confinamiento del Terrorismo, yani terörizm tutukevi. 2023 yılında açılan bu yapı yalnızca bir hapishane değil, devletin suç örgütlerine karşı verdiği savaşın en sert, en görünür mesajı. Bir güvenlik kalesi, bir caydırıcılık sembolü. CECOT, Latin Amerika'nın en büyük hapishanesi. 8 futbol sahası büyüklüğünde dev bir kompleks. Toplam kapasite 40 bin mahkum. Şehirden uzak, izole bir bölgede inşa edilmiş. Sanki dünyanın geri kalanından koparılmış bir başka evren gibi. Hapishanenin etrafını 15 metre yüksekliğinde beton duvarlar çevreliyor. Dikenli teller,
çelik bariyerler ve 19 gözetleme kulesi. Güvenliği 600 asker ve 250 polis sağlıyor. Buradan kaçmanın mümkün olmadığı söyleniyor. Ve gerçekten de öyle. Çekot'a giriş neredeyse bir havalimanında uygulanan güvenlikten daha sıkı. İlk kapıda detaylı bir tarama. İkinci kapıda özel muayene odası. Giysiler, çoraplar, cepler. Mahkumun üzerinde en küçük bir metal parçası bile kalmıyor. Sonra üçüncü bir oda, ardından bir başkası. Her kapı, her geçiş yeni bir güvenlik katmanı. İçeride ileri teknoloji her yerde. Yüz tanıma kameraları ve parmak izi tarayıcılar, hareket sensörleri. Çeteler kimliksiz yakalansa bile sistem onları tanımlıyor ve kaydını alıyor. Cekot 8 büyük koğuştan oluşuyor. Her biri binlerce mahkuma ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanmış. Fakat burası bir rehabilitasyon merkezi değil. Tamamen izole etme ve cezalandırma amaçlı bir yapı. Her koğuş maksimum 100 kişi kapasiteli. Ama sadece 80 yatak var. Battaniye yok. Soğuktan korunmak için hiçbir şey yok. Işıklar 24 saat boyunca kapatılmıyor. Gece ve gündüz arasındaki farkı anlamak imkansız. Bu sayede gardiyanlar mahkumları her an, her saniye izleyebiliyor. Tüm mahkumlar aynı beyaz üniformayı giyiyor. Kimse ayrıcalıklı değil. Kimse eski çete rütbesini burada taşıyamıyor. Dışarıda güç sahibi olanlar, içeride yalnızca bir sayıdan ibaret. Mahkumlar günde sadece 30 dakika hücrelerinden çıkabiliyor. Bu süre yalnızca egzersiz için. Ekipman yok. Sadece vücut ağırlığıyla yapılan basit hareketler. Şınav, mekik, kısa koşular. Süre bittiğinde yeniden hücrelerine dönüyorlar. Yemekler hücrelere servis ediliyor. Fasulye ve pirinç. Tavuk yok, et yok. Sadece minimum seviyede beslenme, maksimum düzeyde disiplin. Cekot'ta aile ziyareti tamamen yasak. Hiçbir mahkum, hiçbir akrabasını göremiyor, dış dünyayla bağları tamamen kesilmiş durumda. Avukatlarıyla bile yüz yüze değil, yalnızca video görüşme yapabiliyorlar. Duruşmalar ise hapishanenin içinde bulunan bir odada gerçekleşiyor. Çünkü dışarı çıkmalarına izin verilmiyor. Cekot'ta Meso 13 ve Barrio 18 üyeleri artık yan yana tutuluyor. Bir zamanlar sokaklarda birbirlerini gördükleri anda öldürmeye hazır olan bu iki çete, bugün aynı hücreyi, aynı alanı, aynı kaderi paylaşıyor. Dövmeleri, geçmişlerinin susmayan tanıkları. 18 dövmesi, Barrio 18'in izini taşır. 13 yazısı, MS 13'ün kanlı mirasını. Kafatasları genelde öldürdükleri insanları temsil eder. Mezar taşı dövmeleri ise kaybettikleri çete arkadaşlarının anısını. Bu bedenler suç dosyalarını adeta ciltlerinin üzerine işlemiş durumda. Birinci mahkum 5 kişiyi öldürmüş. Sebebi? Sadece kendi bölgesine izinsiz girenler. Bir MS-10 3 üyesi. İkinci mahkum 4 kişiyi kaçırmış. Yanındaki ise 5 cinayetten hükümlü. Üçüncü mahkum, gelecek vaat eden genç bir atletizm yıldızını öldürmüş, bir kız çocuğunun hayallerini, geleceğini, hayatını bir anda söndürmüş ve bunlar sadece birkaç örnek. Cekot'un duvarları arasında binlerce benzer hikaye dolaşıyor. 30 kişiyi öldüren bir MES 13 üyesiyle yapılan röportajda adam 11 yaşında çeteye katıldığını söylüyor. Şimdi Cekot'ta. Her gün ağladığını, pişman olduğunu anlatıyor. Ama artık çok geç. Adalet en sonunda onu da bulmuş durumda. Cekot'ta bile sorun çıkaran mahkumlar için son durak tecrit hücreleri. 15 gün boyunca ışık yok, hareket yok, konuşmak yok, sadece karanlık ve sessizlik. Yemekler burada da aynı, fasulye ve pirinç. Hücreden çıkış yok. Bu çeteleri dizginlemek için kullanılan en sert disiplin araçlarından biri. Gardiyanlar ise ayrı bir dünyada. Çünkü onlar dünyanın en tehlikeli suçlularıyla iç içe çalışmak zorundalar. Bu yüzden kimlikleri tamamen gizli tutuluyor. Yüzlerini kapatıyorlar. Çünkü bir mahkum bir şekilde dışarıyla iletişim kurarsa ailelerine zarar verme ihtimali her zaman var. Gardiyanların çalışma düzeni de özel. 5 gün içeride kesintisiz mesai, sonra 5 gün izin. Kendilerine ait yatakhaneler, spor salonları ve tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir yaşam alanı var. Burası mahkumlar için değil,
tamamen güvenlik güçleri için tasarlanmış bir alan. Hapishanede ayrıca büyük bir silah deposu bulunuyor. Bu kaçmayı aklından geçiren herkes için sessiz bir mesaj, karşında devlet var. Ve bu kez geri adım atmaya niyeti yok. El Salvador çetelere savaş ilan etti ve bu savaşta kazanmak için her şeyi göze almış durumda. Jeggot sadece bir hapishane değil. Bu bir mesaj, bir sembol, bir caydırıcılık aracı. Bukele medyayı Jeggot'a davet etti. Tüm dünyaya yayınladı. Suç işlemeyi düşünen herkesin görmesi için. Burada bekliyoruz mesajı verdiler. 2019'da Bukele %50 onayla seçildi. 2024'te %85 onayla yeniden seçildi. Bu büyük bir sıçrama. Neden? Çünkü insanlar ilk kez güvende hissetti. El Salvador bir zamanlar dünyanın en tehlikeli ülkesiydi. Şimdisi ise en güvenli ülkelerden biri. Cinayet oranları dramatik şekilde düştü. Çeteler dağıldı. Sokaklar güvenli hale geldi. Tabii ki eleştiriler var. İnsan hakları örgütleri endişeli. 64 bin kişi tutuklandı ama hepsi gerçekten suçlu mu? Adil yargılanma hakkı korundu mu? Jeggot'taki koşullar insanlık dışı mı? Bunlar meşru sorular ama El Salvador halkı için cevap net. Artık güvendeler. Çocukları okula gidebiliyor, aileler sokakta yürüyebiliyor, işletmeler haraç ödemeden çalışabiliyor. Jeggot ve El Salvador'un dönüşümü dünyaya ne öğretiyor? Birincisi, siyasi irade her şeyi değiştirebilir. Bukele radikal kararlar aldı ve sonuna kadar savundu. İkincisi, caydırıcılık işe yarıyor. Jeggot'un varlığı bile potansiyel suçluları düşündürüyor. Üçüncüsü, toplum güvenliği temel bir haktır. Eğer insanlar güvende değilse başka hiçbir hak anlamlı değil. Dördüncüsü, bazen sert tedbirler gerekli. El Salvador nazik yaklaşımları denedi ve başarısız oldu. Jeggot sert ama etkili bir çözüm oldu. Jeggot'tan ayrılırken bu deneyimin ağırlığını hissediyorsunuz. Binlerce insan küçük hücrelerde ışıkların hiç sönmediği bir yerde hayatlarının geri kalanını geçirecek. Ama aynı zamanda dışarıda milyonlarca El Salvador vatandaşı özgürce yaşıyor. Çocuklar parkta oynuyor. Aileler akşam yemeğine dışarı çıkıyor. Gençler geleceklerini planlıyor. Jeggot bir denge, özgürlük ve güvenlik arasında, adalet ve caydırıcılık arasında, geçmiş ve gelecek arasında. Nayib Bukele'nin sözleriyle bazen bir ülkeyi kurtarmak için cesur kararlar almak gerekir. Jeggot bu cesur kararın sonucu ve El Salvador'un dönüşümü bunun işe yaradığının kanıtı.